Hepimiz başarı istiyoruz ve herkesin bu konuda bir fikri ve verecek bir tavsiyesi var. Bu konuyla ilgili yazılmış yüzlerce kitap, yapılmış binlerce konuşma var. Anlaşılan bu konuda kafamız biraz karışık ve başarının da tek bir formülü yok gibi görünüyor. Geçtiğimiz haftalarda başarıya giden yolu diğerlerinden biraz daha farklı anlatan bir kitap okudum. Bu kitabın adı Çok Yönlü. Yazarı David Epstein. Kitabın kapağında böyle İsviçre çakısı resmi var. Yani burada ne demeye çalışıyor acaba? Bize böyle hani İsviçre çakısı gibi olacaksın, elinden her iş gelmeli mi demeye çalışıyor. Kitabın başlığının altında diyor ki, başarı için neden çok şeyle ilgilenmeliyiz? Allah Allah, başarı için çok şeyle mi ilgilenmeliyiz? Hani bize bugüne kadar ne öğretildi? Yani tek bir hedef koy, hedefine odaklan ve oraya doğru koş. Başka hiçbir şeyle ilgilenme. Ama bu kitabın söylediği şeyler bundan biraz farklı. Kitap iki tane dünyaca ünlü sporcunun hikayesiyle başlıyor. Bir tanesi henüz 7 aylıkken babası eline golf sopası vermiş. Daha yürümeyi öğrenmeden golf sopası tutmayı öğrenmiş. 2 yaşına geldiğinde televizyona çıkmış. 4 yaşına geldiğinde babasının onun için yaptığı golf oyuncusu kariyeri hazırmış bile. Henüz daha ilkokula gitmeden günde 8 saat golf oynamaya başlamış. Ve üniversiteye geldiğinde artık dünyaca ünlü bir golf oyuncusu olmuş. Bu sözünü ettiğimiz kişi Tiger Woods. Hepimiz Tiger Woods'u tanırız. Çünkü dünyanın en çok kazanan sporcularından bir tanesi. Tiger Woods'un hikayesi aslında az önce sözünü ettiğimiz, yani kendine bir hedef koy ve bir şeye tutkuyla bağlan ve oraya doğru gidin bir örneği. Tipik bir örneği. Tabii babasının da ekstra destekleriyle. Şimdi gelelim ikinci oyuncunun hikayesine. Onun da annesi tenis antrenörü. Ama kendi oğlunu çok fazla çalıştırmamış. Çünkü dediğine göre antrenmanda saçma sapan vuruşlar yapıyormuş ve annesini sinir ediyormuş. Çocukken herhangi bir şeye böyle tutkuyla bağlı değil, birbirinden farklı sporlar deniyor. Basketbol deniyor, tenis deniyor, masa tenisi deniyor, handbol deniyor. Sonra lise yıllarına geldiğinde tenise daha çok ilgisinin olduğunu veya tenisi daha çok sevdiğini fark ediyor ve bu alanda devam etmeye karar veriyor. Ama dünyaca ünlü bir sporcu olması 30'lu yaşlarına falan denk geliyor. Bu sözünü ettiğimiz sporcu da dünyaca ünlü tenis oyuncusu Roger Federer. Şimdi bu iki sporcunun hikayesi birbirinden farklı. Bir tanesi henüz daha bebeklikten daha konuşmayı falan bilmeden bir alana yönelmiş. Diğeri ne yapacağını bilememiş, başka şeyler denemiş. Ta üniversite yıllarında belki aslında ne olmak istediğine karar vermiş. Ama her ikisi de günün sonunda dünyanın en çok kazanan ve en çok tanınan en başarılı sporcularından bir tanesi olmuş. Şimdi dünya çapında başarı elde etmiş insanlara baktığımızda genellikle hep sanki ta küçüklüğünden beri, işte çocukluğundan beri bir şeye tutkuyla bağlanmış, hep o yönde gitmiş ve en sonunda böyle çok büyük başarılara imza atmış gibi görürüz. Ve filmlerde falan anlatılan da hep öyledir, değil mi? Ya böyle işte lise öğrencisi ya da daha ortaokul, ilkokul öğrencisi bir çocuk var. Ya müziğe böyle tutkuyla bağlı, ya tiyatroya, sinemaya bir şeye böyle tutkuyla bağlı. İşte karşısına engeller çıkıyor, onları dinlemiyor, tutkusunun peşinden gidiyor, en sonunda amacına ulaşıyor ve çok başarılı oluyor. Yani ne anlatılıyor bize? Hani tutkunun peşinden git. Tamam, okey. Ama peki ya tutkumun ne olduğunu bilmiyorsam? Ben lisedeyken tutkumun ne olduğunu bilmiyordum. Yani ne yapmak istediğimi bilmiyordum, hangi alana gideceğimi bilmiyordum ve aslında hiçbir şeyde tutkuyla bağlı değildim. Sadece ders çalışıyordum, üniversite sınavlarına hazırlanıyordum ve amacım da olabilecek en yüksek puanı almak ve bu puanla gidebileceğim en yüksek bölüme gitmekti. O zamanlar hani tutkumu bulamamış olmak bir negatif bir şeymiş ve bende bir sorun varmış gibi düşünüyordum. Sonradan aslında okuduğum bu kitaplar ve katıldığım bazı eğitimler bunun çok normal olduğunu öğretti bana. Yani tutkunu o yaşlarda bulamıyor olmak çok normalmiş. Çünkü zaten o yaşlarda henüz beynimizin gelişimi bile tam tamamlanmamış. Beyin gelişimimiz 20 ila 25 yaşları arasında tamamlanıyormuş ki bu da üniversite yıllarına denk geliyor. Yani dolayısıyla hani tutkunuzu keşfedemiyor olmak çok normal bir şey. Başka şeyler deniyor olmak çok normal bir şey ve bunlar başarının önünde herhangi bir engel teşkil etmiyor. Kitapta Sürpriz At diye bir projeden söz ediyor. Bu projede diyorlar ki ya kariyerine diyorlar böyle dolambaçlı yollardan ulaşmış insanlar bulalım ve bunlar hani neler yapmış neler etmiş bunlar üzerinde bir araştırma yapalım. Sonra ünlü iş adamları, ne bileyim müzisyenler, hayvan eğitmenleri, öğretmenler farklı gerçekten kariyerinde başarıya ulaşmış insanları arıyorlar. İlk önce diyorlar ki ya herhalde böyle insanları bulmamız şu biraz zor olacak. Sonra işin içine girdiklerinde görüyorlar ki aslında bu insanların sayısı tahmin ettiklerinden çok daha fazla. Yani aslında çoğu kişi tutkusunu daha küçük yaşlarda bulamıyor. Herkes farklı şeyler deniyor. Oradan bir şey öğreniyor, orada bir şey yapıyor. Karşısına başka bir fırsat çıkıyor. Böyle yaparak
kariyerinde belli bir başarıya ulaşıyor. Sonra bu insanlarla konuşuyorlar ve araştırmanın neticesinde kitapta şöyle diyor. Çok güzel bir bölüm okumak istiyorum. Onlar asla çevrelerine bakınıp bu insanlar benden daha önce başladı ve daha genç bir yaşta benim sahip olduğumdan fazlasına sahipler. Ben geride kaldım demezler. Onlar daha çok şu anda ben buyum, beni motive eden şeyler bunlar, yapmaktan keyif aldığım bir işi buldum, öğrenmek istediklerim bunlar ve elime geçen fırsatlar da burada. Bunlardan hangisi şu anda en uygun iştir diye sorarlar. Ve belki de bir yıl sonra iş değiştireceğim çünkü yapacak daha iyi bir şey bulacağım diye düşünürler. Bu gerçekten çok güzel bir tavsiye ve ben de kendi kariyerime baktığım zaman aslında benim kariyerim de böyle gitti. Yani ben de hiçbir zaman işte 5 sene sonra şu olacağım, 10 sene sonra bu olacağım, tutkuyla şu işe bağlıyım falan demedim. Her zaman karşıma çıkan fırsatları değerlendirdim. Her zaman bir şeyler yapıyor oldum ve en önemlisi de bana bir iş verildiğinde veya o anda ne yapıyorsam onu en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Ve bu da bana kariyerimde başarıyı getirdi. Yine kitapta başka bir araştırmadan söz ediyor. İlginç bir araştırma. Bir grupta ne ediyor? Dedik ki 10 sene sonra hayatınız nasıl değişecek bir tahminde bulunabilir misiniz? Mesela size sorsam hayatınız sizce 10 sene sonra nasıl olacak? Nasıl bir şey düşünürsünüz? Mesela genç bir üniversite öğrencisiysen dersin ki herhalde mezun olurum, işte bir işe girerim. Ne okuyorsam onunla ilgili bir işe girerim. Ya da işte 20'li yaşlarında, 30'lu yaşların başında daha yeni evlenmiş birisiysen dersin ki bir çocuğum olur. Ya da daha bekarsan dersin ki belki evlenirim, arabamı değiştiririm, daha iyi bir eve çıkarım. Hani böyle hep küçük değişiklikler olacağını düşünüyoruz hayatımızda. Sonra aynı deneklere sormuşlar. Demişler ki peki geçmiş 10 yılda hayatınız ne kadar değişti? Peki şimdi şunu düşünelim. Geçmiş 10 yılda hayatımız ne kadar değişti? Baktığımız zaman hayatımız öngördüğümüzden çok daha fazla değişmiş. Mesela ben kendi hayatıma bakıyorum. Şu anda yaptığım işlerin hiçbirisini 10 sene önce yapacağımı düşünmezdim. Yani 10 sene önce hiçbir şekilde bir kameranın karşısına oturup bir YouTube videosu çekebileceğimi düşünmezdim. Ama bugün bunu yapıyorum. Ve yaptığım diğer şeyler de öyle. Hayat öngördüğümüz gibi gitmeyebiliyor. Ve özellikle teknoloji çağında yaşıyoruz. Bugün kullandığımız teknolojiler 10 sene önce yoktu. 6 ay önce ChatGPT diye bir şey yoktu. Şu anda var. Şu anda diyoruz ki ChatGPT bazı meslekleri ortadan kaldıracak. Daha önce bu mesleklerin ortadan kalkabileceğini düşünmüyorduk. Mesela metin yazarlığı gibi. Sonuç olarak hayatta öngörmediğimiz şeyler karşımıza çıkabilir. Belki yeni fırsatlar karşımıza çıkabilir ve bunlar hayatımızı ya da kariyerimizi değiştirebilir. Ama bunların hepsi bizi başarıya götüren başka yollardır. Bence başarıya giden tek bir yol yok. Mesela çocukluğundan beri işte grafik tasarıma çok ilgili olabilirsin. Ya da modaya çok ilgili olabilirsin. Bir şeye gerçekten tutkuyla bağlı olabilirsin. Onun üzerine gidersin, onun üzerine çalışırsın. Bu sana başarı getirir. Ne yapacağını bilemezsin. Başka yerler denersin, başka işler denersin. Ama en nihayetinde bir şey bulursun, onun üstüne gidersin. O sana başarıyı getirir. Yani başarıya giden bir sürü yol var bana göre. Ama benim bu kitaptan öğrendiğim birkaç tane şey var. Birincisi, tutkunu erken yaşta bulamamış olmak çok normal. Bunu keşke birisi ben lisedeyken ya da üniversitedeyken bana söyleseydi. İkincisi, kariyerini her zaman değiştirebilirsin. Bundan hiçbir şekilde korkma. Yaşının bir önemi yok, ne iş yaptığının bir önemi yok. Karşına yeni bir fırsat çıkabilir. Yaptığın işten memnun olmayabilirsin, mutlu olmayabilirsin, bunu değiştirebilirsin. Ve bunların hiçbirisi başarının önünde bir engel değil. Başarılı olmak için hiçbir zaman çok geç değil. Ve üçüncüsü, ne yapıyor olursan ol ve hangi yoldan gidiyorsan git, her zaman çok çalışmalısın. Yani bu kitapta o en başta verdiğim 2 tane sporcunun örneği. Buna benzer başka bir sürü başarılı olmuş insanların örneği var. Şimdi hepsinin mesela ailesi farklı yerden gelmiş. Bir tanesinin ailesi göçmen, bir tanesi çok kenar mahalle okulunda okumuş, bir tanesinin ailesi çok onu desteklemiş, birisi üniversitelerde okumuş. Farklı bir sürü hikaye var. Ama ben hepsinde şunu gördüm, hepsi çok çalışmışlar. Yani ne yapıyor olursan ol, hangi yoldan gidersen git, bunun başka bir formülü yok. Bu kitaba puanım 10 üzerinden 7. Eğer tutkusunu bulmaya çalışan bir öğrenciyseniz ya da üniversiteden mezun olmak üzere olan kariyerinin başında bir gençseniz veya bir yerde çalışan ama işinden memnun olmayan bir yetişkinseniz ya da çocuğuna bir yol göstermek üzere olan bir ebeveynseniz bu kitabı okumanızı gerçekten tavsiye ederim. Umarım bu videom faydalı olmuştur. Bu türde videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videomu likelamayı unutmayın. Sevgiler.